Bakın arkadaşlar. Kağıdım burada. Kedim burada. Kedimin ızgaranın yeri burası arkadaşlar. Şurası. Şurası. Hemen şunun altında bakın şu ikinci ızgara. O halde nereyi keseceğim arkadaşlar? Tam şurayı keseceğim. Tam burayı. Şöyle yakalıyorum. Yanlış yerden olmuyor bakın. Mürekkeple işaretlediğim yerden kestim. Ve hemen ne yapıyorum? Izgaranın yeri. Bakın. Şöyle işaretledim. Şu yedeğini alttaki ızgarayı kaldırdım. Ve siliyorum. Evet. Şöyle. Bakın kırdığım yer belli. Görüyor musunuz? Hani kaybetme diye bir derdim yok. Hemen şeyimi açıyorum. Kağıdımı. Bunu da yere düşürdüm. Çubuğu kırıldı. Bak. Şimdi bunu buradan böyle araya yerleştirdim. Yapıştırdım. Kızımın yüzü de çok güzel. Arayı açıyorum. Şunu şöyle açtım artık arasını. Şimdi bantımı açıyorum. Ve bunu bu şekilde yapıştırıyorum. Resimleri yapma şeklimiz bu arkadaşlar. Hep aynı. Aynı yöntemle bütün resimleri paramparça edip yapıştıracağız. Şu fazlalığını içeriye doğru katlıyorum. Şuradakini de fazlalığına katlıyorum. Ve bunu ikiye katlıyorum. Bunu katlıyorum arkadaşlar. Şunu ortaya kadar katladım. Bunu da tuttum, yine ortaya gelecek şekilde katladım ve bu şekilde bunu. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu aşağıdan yukarıya doğru şöyle takıyoruz. Bunu alttan, bunu da böyle üstten. Bakın arkadaşlar. Şunu alayım. Şöyle bunun üstüne koyayım. Şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Kızımın yüzü çok tatlıdır. Bu şekilde çıktı. Bir de arkadaşlar size bir hile göstereceğim. Bu aklınızın bir yanında dursun. Şu kızımın burnu, şu şekilde birazcık yamuldu. Yani yukarıda kaldı. Şöyle biraz yukarıda kaldı. Şöyle. Şimdi bunu benim ya şu hizayı komple söküp bunu ayarlamam lazım. Yahut da yukarıdan bir hile yapmam lazım. Ben de ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradan bakın şu arka taraftan şunu bakın bunu arkadaşlar şu şekilde yakaladım. Aslında bu şöyle kapalıydı. Şu şekilde yakaladım ve birazcık şöyle çektim. Çektiğim zaman tamam arkada böyle bir çıkıntı oldu ama ön tarafta ki o burundaki kaymayı düzelttim. Bakın. Burada böyle hatalar yaptığınızda arkadaşlar o katındakini birazcık cımbızla tutarak veya da makasınızın ucuyla biraz öne doğru veya arkaya doğru it. Bakın
kızımın burnu tam hizaya geldi. Evet arkadaşlar, şimdi bu hizaların hepsini, bu 7 sıranın tamamını yaptıktan sonra görüşeceğiz. Arkadaşlar bakın, şeyi bitirdim, resmi bitirdim. Bakın arkadaşlar, şu yukarıdan aşağıya doğru olan, şu aşağıda yukarıya doğru olan, gördüğünüz gibi hepsi bitti. Bunlar bitti ama arkadaşlar, şu yedek olarak yaptığımız 2'şer tane vardı ya, hani fazladan 4 tane yapıyorduk. Onlardan da yanlış kestiğim için bu şekilde kullandıklarım oldu. Onun için siz bunu yaparken mutlaka 4 tane yapın. Şu şekilde oldu arkadaşlar. Şu birinci sırası, dediğim gibi şu renkli kısmından içeriye, dışarıya doğru 1,5 santim değil arkadaşlar, daha fazla alın. Çünkü şurada gördüğünüz gibi alttaki ızgaranın kirliliklerini yok edemedim. Arkadaşlar, mümkün olduğu kadar detaylı olarak size anlatmaya çalıştım. Yani hepsini, her kareyi tek tek yapmayı isterdim ama ona zaten ne zaman yeterdi, ne güç yeterdi. Çantayı yapacağım. Çantayı yapmak için bakın, şurası, şunlar şöyle ön, şöyle de arka olacak aynı şekilde. Önle arkaya arkadaşlar birbiriyle birleştirerek bir çember oluşturacağım. Bunu birleştirebilmek için ne yapıyorum? Şuradaki son takılanları açıyorum. Açtım. Ve şuradan içeriye şöyle giriyorum. Arkadaşlar şöyle tam ortadan içeriye giriyorum. Şuradan girdim. Çember haline o getirdikten sonra arkadaşlar tabanı yapacağım. Şimdi bunun birini bu tarafa yatırıyorum. Birini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı şunun içine yerleştiriyorum. Şöyle. Bunu da bu tarafa, şu şekilde şuraya yerleştiriyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi sonra şunu şöyle döndürüyorum. Bu sefer ne yapıyorum? Burayı birleştiriyorum. Yine burayı da birleştirmek için ne yaptım? Şuradakinin, sondakinin katını açıyorum. Şunu da açıyorum. İkisini birleştirip şuradan içeriye geçiriyorum. Ve arkadaşlar çekiyorum. Bunun birini bu tarafa yatırıyorum. Birini bu tarafa yatırıyorum ve bu tarafa yatırdığımı şuraya yerleştiriyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Bu tarafa yatırdığımı da arkadaşlar şu araya şöyle yerleştiriyorum. Bakın arkadaşlar, çemberim oldu. Çemberi yaptıktan sonra ne yapıyorum? Bunu bu şekilde tutuyorum. Taban yapacağım. Şöyle kırıp şu köşeleri dikeceğim. Şöyle üçgen olarak şu köşeyi dikeceğim. Buraları. Evet. Bakın, düğümü içeriye sakladım. Arkadaşlar önce şurayı dikeceğim. Şunun ikisini şuradan aldım. Şöyle. Sonra bunu alıyorum. Bunu da buradan.
köşeleri yapacağız. 2 köşeyi yapacağız. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi 2 köşeyi de yaptım. Şurada. 2 köşeyi de yaptım. Şimdi şu aralara arkadaşlar şu şekilde kulaklık kareler yapacağız. Ve yaptığımız bu kulaklık kareleri de şu kısımlardan şöyle içeriye soktuğumuz zaman arkadaşlar şu boşlukları şu şekilde kapatacağız. Şu vaziyette kapatacağız bu boşlukları. Şimdi size ben bunun nasıl yapıldığını göstereyim. Bunu yapabilmek için arkadaşlar şu benim normal katladığım kağıt. Bunu alıyorum. Bir tane daha kağıt alıyorum. Bunu şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Şimdi bunun şu çatallı olan kısmından arkadaşlar şu vaziyette içeriye giriyorum. Şöyle içeriye giriyorum. Çatalı kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bu parçayı arkadaşlar alıyorum ve şu araya şuraya yerleştiriyorum. Şöyle. Önce bu tabanı yapacağız. Tabanı yaptıktan sonra arkadaşlar her katı bu şekilde çember haline getirip üst üste çantanın üstüne, bu tabanın üstüne dikeceğiz. Bakın. Bu şekilde kulaklı kareler yapacağız. Bu karelerden arkadaşlar şöyle tuttuğumuz zaman bakın şunu çıkartıyorum. Tam 9 tane olacak. Bu kulaklı ve bunların zaten resimlerini sizinle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar bu kulaklık kareyi şöyle yapıyorum. Şurası dikildi. Şurası. Şimdi bir tanesini alıyorum. Şuradan şöyle içeriye sokuyorum. Bakın. Geçiriyorum. Ve bunun şimdi 4 tarafını şu vaziyette dikeceğim. Şurası zaten girdi. Bakın tutuyor. Şuradan arkadaşlar şöyle geliyorum. Şimdi buradan ve bunu şöyle tutuyoruz. Bunu da buradan içeriye girip burayı zaten dikmene gerek yok. İçeride kalıyor ucu. Bakın gittiğimiz zaman görüyor musunuz? Giriyor. Buradan böyle dönüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bu 9 tane kareyi bu tabana birleştireceğiz. Bakın birinciyi diktim. Şimdi bir tane daha alıyorum. Onu da yine bu şekilde şu çatalda bakın şuradan içeriye geçiriyorum. Şöyle bakın.